En büyük hayalimdi gerçekten. Gördüğümde böyle içim içime sığmıyor ama nasıl sürekli de karşıma çıkıyor o dönem. Algıda seçicilik mi artık, yoksa o dönem bir furya mı oldu? Fotoğrafçılar sosyal medyada ellerinde onunla çekim yaptıkları fotoğrafları, videoları paylaşıyor. Bana hem çok profesyonel görünüyordu hem de çok havalı görünüyordu. Sonuçlar da harikaydı tabii. Tamam dedim, bu lensi alırsam her şey tamam olacak. Başladım para biriktirmeye. Sonunda da aldım. O kadar zaman hayalini kurduğum Canon 70-200 mm f2.8 IS-2 sonunda benim oldu. Nasıl mutluyum, artık durdurulamazım. Önümde hiçbir engel kalmadı. Neredeyse her çekime onunla gidiyordum. Stüdyo çekimleri, etkinlikler, düğünler, çok dar alanlar hariç. Orada 24-70 mm ya da 50 mm kullanıyordum. O dönem 1-2 YouTube videomu bile bu lensle çektim. Bile diyorum çünkü aslında bizim salonun içinde o kadar alan yok. Ama 70 mm ile hallediyordum bir şekilde. Ve o dönemde gerçekten farkını gördüm. Portrelerde arka plan öyle bir eriyor ki, öyle bir flulaşıyor ki konu inanılmaz ön plana çıkıyor. Ve olabilecek en güzel şekilde. Bir de teleobjektiflerde sahneyi neredeyse 2 boyutlu gibi gösterme durumu var. Sanki sahnedeki her şey birbirine daha yaklaşmış gibi. Daha sinematik görünür. O görüntüye de tutulmuştum o dönem. Ama zamanla işler değişti. Pandemiyle birlikte etkinlik çekimleri azaldı. Ben daha çok kendi sanatsal işlerime yöneldim. Aynı zamanda müziğe de ciddi şekilde odaklandım tekrar. İşler yeniden hareketlenince de fark ettim ki elim artık 70-200'e eskisi kadar gitmiyor. Çünkü 24-70 ya da 50 mm çoğu işi zaten hallediyordu. Üstelik ağırlık taşımadan. Gerçekten 70-200 mm taşımak ciddi yük. Özellikle de bu lensi. Arka planın yoğun fluluğuna duyduğum ilgi de azalmıştı. Çünkü artık sahneyi ben kuruyordum. Kontrol bende olunca o çok yoğun fluluk ihtiyacı benim için ortadan kalktı. Yani o etkiyi artık aramaz oldum diyelim. Kısacası bir dönem elimden düşürmediğim lens zamanla çantada kalmaya başladı. Bu arada kanala yeni geldiyseniz ben Başak Tuncer. Fotoğrafçılık, yaratıcılık ve üretimle ilgili videolar paylaşıyorum. Şimdi bakalım Canon 70-200 mm f2.8 IS-2 gerçekten kimler için uygun, kimler için uygun değil. Düğün, etkinlik, konser, editoryal çekim, spor fotoğrafçılığı, spor ve sahne fotoğrafçılığında efsane. Bu lens hareketli sahneler çekiyorsanız kusursuz netlik isteyenler için birebir. Bu arada neredeyse kusursuz bir portre lensi. f2.8 diyafram sayesinde düşük ışıkta da harikalar yaratıyor. Görüntü sabitleme özelliği tripod ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırıyor. Hızlı otomatik netleme, keskinlik, renk performansı hepsi üst seviyede. Örneğin araç çekimleri ya da otomotiv fotoğrafçılığı için de uygun. Ürün fotoğrafçılığında da bu lensi tercih edenler var. Peki kimlere göre değil? Manzara fotoğrafçılar için çok da şart olmayabilir aslında ama duruma bağlı. Eğer daha grafik sonuçlar elde etmek istiyorsanız 70-200 size o imkanı verebilir. Ama f2.8 versiyonu yerine f4 özellikli 70-200 modellerini tercih etmek de daha mantıklı olabilir. Özellikle tripodla yapılan iç mekan çekimlerinde bu lens hem gereksiz ağır hem de fazla pahalı kaçabilir. Yine o alanlarda da mükemmel sonuç verir, orası ayrı. Ama sadece bu tarz çekimler için alınacaksa ağırlığı ve fiyatı fazla gelir diyebilirim. Gelelim artılar ve eksilere. Teknik olarak müthiş özellikleri var. f2.8 diyafram açıklığı sayesinde düşük ışıkta bile çok başarılı. Spor, sahne ya da düğün gibi hem uzaktan çekilmesi gereken hem de hareketli anları yakalamak için birebir. 85 mm gibi sabit lenslere kıyasla çok yönlü. Uzaktan çekim yaparken sürekli hareket edip yakınlaşıp uzaklaşmanız yerine zoom in zoom out yaparak lens üzerinden yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Portrelerde arka planı flulaştırma gücü inanılmaz. Otomatik odaklama hızı ve doğruluğu da sınıfının en iyilerinden. Sağlam gövdesiyle darbelere karşı da çok dayanıklı. Benim için en önemli özelliği ise keskinliği, renkleri ve kontrastı. Gerçekten bir dönem elimden düşürmemiş olmamın, başka lens kullanmak bile istemememin nedeni tam olarak bu saydıklarım. Ayrıca görüntü sabitleme özelliği çok büyük avantaj. Elde çekimlerde zor koşullarda bile netlik sağlıyor. El mi titredi? Makine mi sabit durmadı? Hiç fark etmiyor. Ayrıca yine aynı özellik sayesinde düşük enstantane hızında da elde çekim yapmak durumunda kaldıysanız yine net sonuçlar elde edebiliyorsunuz.
Ama tabii ki her güzel şeyin bir bedeli de var. Bu lensin de öyle. Birincisi ağırlığı. Eğer uzun süre elde çekim yapıyorsanız kolunuzu, omzunuzu, hatta boynunuzu da ciddi şekilde yorabiliyor. İkinci olarak dar alanlarda kullanmak zor. Geri adım atacak yeriniz yoksa konuyu kadraja sığdırmak bazen gerçekten sıkıntı oluyor. Geniş bir alan şart ve beyaz gövdesi sayesinde dikkat çekmemeniz neredeyse imkansız. Eğer o kadar da dikkat çekmeden sessiz sessiz çekimimi yapıp gideyim diyorsanız bu lensle mümkün değil. Dışarıda insan içinde olacaksanız, kalabalık bir yerde çekim yapacaksanız hazırlıklı olun. Bütün gözler sizin üzerinizde olacak. Ve tabii ki son olarak fiyatı hiç de hafife alınacak gibi değil. Bugün dönüp baktığım zaman 70-200 mm en büyük hayalimdi bir dönem. Gerçekleşti. Bana çok şey kattı. Hala bazı çekimleri onunla yapmayı çok seviyorum. Ama günlük işlerimde veya tek bir lens alıp çıkmam gerekiyorsa 24-70 mm bana fazlasıyla yetiyor. Almış olmaktan pişman mıyım? Hayır. Yine olsa yine alır mıydım? Evet, yine alırdım. Özellikle de o dönem yaptığım çekimler için. İşlerimi bayağı bir kolaylaştırdı ve çok kaliteli sonuçlar ortaya çıkarmama neden oldu. Hala ekipmanımda yer almasından çok memnunum. Geldik videomuzun sonuna. Siz de kullandığınız lenslerle ilgili deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Elimdeki diğer lenslerle ilgili deneyimlerimi de paylaşmayı planlıyorum. Zaten toplamda 3 lensim var. Diğer ikisini de anlatırım diye düşünüyorum. Bu arada videoda duyduğunuz müzikler bana ait. Müzik işlerimle ilgili linkler açıklamada olacak. Merak edenler oradan göz atabilir. Ayrıca hem Instagram'dayım hem de yeni bir TikTok hesabı açtım. Çok yeni. Şimdilik sadece bir postum var ama devamı gelecek. Uygulamayı kullananlarınızı oraya da davet etmiş olayım. Hiç aktif olmasam da bir X hesabım da var. Hepsinin linki açıklamada. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenileriniz ve paylaşımlarınız bu kanalı destekleyip videoların daha çok kişiye ulaşması için çok değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.